Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Yeni videoda Honda CB250R ile beraberiz. Şimdi A'dan Z'ye neden bu motoru tercih ettiğimi ya da neler yaşadığımı hepsini sizle elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Hadi bakalım. CB250R benim 4. motorum ve ilk 250 cc motorum. 3 yıllık bir motorcu olarak tabii ki kendi kişisel tecrübelerimi de sizle paylaşmak istiyorum. Mahallenin fırlama çocuğu olur ya, ama büyüklerini gördüğünde böyle inanılmaz efendidir, arkadan fırlamalık yapar. Bilmiyorum, ben karakterini ona benzettim. Çok tatlı, gidişi falan çok tatlı ki alma hikayem bambaşka. Hiç aklımda yoktu, çok ciddi söylüyorum. Hani ilk videomda uçuyor demiştim ya, gerçekten uçuyor. Bir. İkincisi, ben motoru alır almaz hemen süremedim. Ben ikinci sahibiyim, biraz hor kullanılmış bir motor. Dolayısıyla çok fazla parçası değişmesi gerekti. Evet, motoru ilk ne zaman sürdüm? Geçtiğimiz haftalarda İzmir'e gittim. Ben ilk defa İzmir trafiğine girdim. İzmir'e gitme sebebim de Yükseliş Honda'ya, yani servise götürmek istememdi. Serviste bana yardımcı olan başta servis müdürü Mesut Bey olmak üzere tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İlk işim lastikleri değiştirmek oldu. Bu yıl Pirelli Angel ST ile yollarda olacağım. Bildiğiniz üzere de Niki'de Michelin Pilot Street vardı. Onlardan da son derece memnunum ki viraj yapmadığım için lastiklerin yanları hala yepyeni duruyor. Motoru aldığımda bu yan koruma barları, far koruması, o açıdan ekstra bir masrafa girmiyorum. Galiba motoru bir sağa yatırmışlar bu arada. Vallahi ben yapmadım. Ben servise gittiğimde Mehmet şey dedi, bu motorla buraya geldiysen sen motorcu olmuşsun dedi. Efendim, İzmir'den herkese iyi akşamlar. Servisteki işim bitti ve ben yine İzmir'de kayboluyorum. Çevre yoluna çıkmaya çalışacağım ama trafiğe kaldım. Birden bir cesaret geldi ama yine de temkinli gitmekte fayda var. Eski lastiğinin üstünde çivi batılıymış bir. İkincisi, frenler %40 tutuyordu. Evet, %40 tutan bir frenlerle gittim. Bir de motorun o haliyle ben ilk defa o kadar kalabalık bir İzmir trafiğine girdim. Gerçekten nasıl bir stres yaşadığımı tahmin edersiniz herhalde. İzmir'deyim. Akşam oldu ve ilk defa gece İzmir trafiğinde stres dolu anlar. Neyse ki ana yola çıktım sanırım. Anam, İzmir trafiği çok kötüymüş. Allah'ım, yolun kötülüğüne bak. Tümsekli yol ya. Çevre yolunu bulduk arkadaşlar. Şükürler olsun. Oh! Oh! Bu ne biçim yollar ya? Çeşme Aydın. Biz devamlı solu takip edeceğiz. Trafiğe bakar mısınız? Puhu! Allah'ım, büyük şehirlerde nasıl yaşıyorsunuz arkadaşlar? Oy! Bu trafik devamlı mı böyle yahu? Ama burada da bak, yol çok kötü ha. Tırtıklı mırtıklı.
Yine çok yavaş yavaş şuradan minnoş minnoş gideyim. Ön arka fren balataları değiştikten sonra nihayet motor durabiliyor. Merak etmeyin, durabiliyor artık. Evet, üçüncü değişen gördüğünüz gibi ön arka zincir dişlisi ve dit marka zinciri. Daha önce yorumlardan okuduğum kadarıyla 2022 modellerinin altında olan modellerde bir kronik zincir sesi olduğu söyleniyordu. Bu motorda öyle bir sorun yok şükür. Olsa zaten inanılmaz belli oluyor. Ve asıl son bomba, yani henüz o daha değişmedi ama çok önemli bir sorun. Motorumuzun maalesef ki amortisörlerinin orijinal olmadığını öğrendik. Ve ben İzmir'e giderken bu yüzden az daha yoldan çıkıyordum. Arkası çok fena attı motorun. Orijinal amortisörde geldikten sonra da ayrı bir çekim yapacağım size. Evet, gördüğünüz üzere en ufak taşı ve kasesi hissedebiliyorsunuz. Amortisörler bu kadar yumuşak. Tabii amortisörlerin böyle olmasının tek artısı ayaklarımın yere değiyor olması. CB250R'ın orijinal sele yüksekliği normalde 80 santim. Bildiğiniz üzere NK 150'de de 79 santim olan sele yüksekliğini 1 santim de olsa indirdik. O 1 santim gerçekten çok önemli arkadaşlar. En azından benim için öyle. Ben iki ayağımın da tam olmasa da hemen hemen yere basmasını istiyorum. Güvende olmak istiyorum. Bu benim başlangıç motorum olur muydu? Çok samimi söyleyeceğim. Benim için olmazmış. Ben kademe kademe cc yükseltmeyi tercih ettim. İyi ki küçük motorlardan başlamışım. Bildiğiniz üzere 6000 kilometre bir Türkiye turum var. Hem de 150 cc bir motorla. Türkiye turuna başladığımdaki benle dönüşümdeki ben aynı insanlar değildi. En azından onu söyleyebilirim. Kusura bakmayın, apar topar bir video oldu bu. En kısa zamanda yeni videoyla telafi edeceğim. Bu arada sormak istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Söylemek istedikleriniz varsa, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bu çekimler hiç kolay olmuyor. Emeğe saygı lütfen. Görüşmek üzere.